Hüseyin Kantürk tekrar karşınızda. Bugün İspanya'yı konuşalım dedik. Yakın zamanda Filistin'e verdiği büyük destekle göz önüne çıkmıştı İspanya. İspanya'nın geçmişi, bugünü ve geleceğini Hüseyin Kantürk'le konuşalım. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Emre. İzleyen arkadaşlar da hoş geldi. Şimdi İspanya üstüne ben 5 yıldır ara ara böyle tweetler atıyorum. İşte takip eden arkadaşlar biliyor, okuyan arkadaşlar. Ve İspanya için her defasında kaderdaş derim. Yani mesela Almanya için kaderdaş kelimesini hiç kullanmadım. Ortak ittifak olacağımızdan bahsettim, müttefik olacağımızdan bahsettim. Japonya için de sınırlı da olsa kaderdaş gibi kelimeler, mesela bunu Pakistan için kullanırım. Pakistan için, Katar için kullanırım mesela, değil mi? Kaderdaş ülkeler diye, Türk devletleri için kullanırım. Ama işte Hristiyan dünyası içinde kaderdaş diye tanımladığım tek bir yer var aslında, İspanya, İspanyol dünyası. Şimdi bunları kaderdaş diye tanımlamam tarihsel bir sürecin sonucu. Yani bu sadece son dönemde Filistin'e yaptığı bazı arkadaşlar, hani böyle anlayanlar da oldu tabii, olaylar üst üste gelince. Tabii ki Filistin'e verdiği destek çok değerli bizim için. Ee, En önde Avrupa'da ve değil mi, Batı dünyasında İspanyollar koştu Filistin'i desteklemek için. Bu bizim için gerçekten çok değerli, hepimiz için. Oradaki soykırıma direnmiş olmaları. Ama bunun ötesi, bu bir sonuç. Yani İspanyolların Filistin'e desteği bir sonuç, sebep değil yani. Daha geriye baktığında aslında ortak bir kaderin iki millet içinde, yani Türkler içinde, İspanyollar içinde ortak bir kaderin dişlileri arasında döndüğümüzü anlıyoruz. Şimdi peki bu nedir diye, değil mi? Bir geriye doğru bir gitmek lazım. Şimdi İspanyol tarihine baktığımız zaman, geçmişine baktığımız zaman 1490'lara geldiğimizde orada bir kırılmalar yaşanmaya başlıyor. Şimdi benim işte bu tarihler veriyorum ya, 2035, işte 2032, 2041, 60, bu tarihleri verdiğim kendi döngüsellik takvimim içinde zaten 1495 yine kritik tarihlerden bir tanesidir. Yani 2035 gibi, 2032 gibi, 2060 gibi önemli tarihlerden bir tanesi de 1495'e denk gelir. Zaten şeyin de, İspanyol hareketinin başladığı tarihte budur. 1492'de Yahudileri, değil mi, İspanya'dan gönderdiler. Siyonistleri gönderdiler. Aynı zamanda Endülüs'ü de gönderdiler. Bu tarihin hemen akabinde, yani Endülüs'ü ve Yahudileri gönderdikten sonra, İspanya'dan gönderdikten sonra, kendi bütünlüğünü sağladıktan sonra, hem toprak bütünlüğünü hem de aslında ticari ve fikirsel bütünlüğünü, yani Siyonistleri oradan çıkarmak, fikirsel bütünlüğünü sağlamış oldu. Aradaki o zehirli düşünce akımı veren kadroları tasfiye etmiş oldular. Arkasından bu adamlar gitti, Amerika kıtasını keşfetmeye başladı. Yani keşiften kastımız orayı işgal etmeye başladı diyelim Türkçesi. Değil mi? İnkaları yendiler, Aztekleri yendiler ve Amerika kıtasının tamamını ele geçirdiler. Tabii Portekizleri de burada unutmayalım. Portekiz de Brezilya, bugünkü Brezilya dediğimiz bölgeyi ele geçirmiş oldu ve bu takvim, yani 1490'larda başlayan, 92-95'te başlayan süreç 100-150 yıl boyunca İspanya bu Amerika kıtasının tek hakimi oldu. Yani oraya Portekiz'de dediğim gibi bir tutuyorum, yani İspanyol ve Portekiz'e bir kabul ediyorum. Brezilya, Portekiz'de hala Portekizce konuşurlar zaten. Evet. Öyle olsa bile bu iki ülke, ağırlıklı İspanyollar, Amerika kıtasını tamamen ele geçirmiş oldu. Yani yaşanabilir bölgelerin tamamını ele geçirdiler. Yani Kanada bölgesi zaten iklim koşulları, değil mi? Amerika'nın kuzey kısımları iklimden dolayı zaten yaşanabilir bölgeler olmadığı için adamlar oralara çıkmamış. Yani çıkmama sebebi alamadığından değil, değer vermedikleri için, yaşanabilir bulmadıkları için kuzeye daha fazla çıkmıyorlar. Onun dışında yaşanabilir tüm bölgeleri ele geçiriyorlar ve burada 100-150 yıl, neredeyse yani 100 yıl kesintisiz tek hegemon devlet olarak kalıyorlar. Yani bu bugün dünyasına, değil mi, baktığımızda çok büyük bir güç. Yani bütün Amerika kıtasını elinde tutmak ve 100 sene az bir zaman da değil, 100 sene bunu başarmak, hiçbir Avrupa devletini içeriye sokmamak. Osmanlı zaten çıkamamıştı. Cebeli Tarık geçemedi. Bu da zaten bizi Akdeniz'e sıkışmamıza sebep olup aslında Osmanlı'nın da sonunu getirmiş oldu. Yani okyanusa çıkamamak. İspanya'ya büyük bir güç verdi. Şimdi nereye kadar sürdü bu?
aslında şeye işte 1600'lere kadar, işte İngilizlerin de ilk koloni hareketleri 1590'larda başlıyor. Ee, Ama asıl İngiliz hareketi nerede başlıyor? 1600'de. 1600'de ne oluyor İngiltere'de? Ada Birleşik Krallığa dönüşüyor. Onu ayrıca tekrar bir anlatırız. İşte İskoç asıllı kral, Evet. e, İngiliz asıllı bile değil. Onun altını çizelim. İskoç asıllı bir tane kral adada Birleşik Devletleri kuruyor. Ondan sonra işte e, Kuzey Amerika'da, yani İspanyolların olmadığı bölgelerden İngilizler Amerika'ya e, doğru gelmeye başlıyor. 1588-90 o civarlarda İspanyol deniz savaşlarında İngilizlerle yaşadığı deniz savaşını kaybediyor. İlk zafiyetler burada başlıyor. Yani 100 yıl sonra, 1490'dan 1590'lara geldiğimizde 100 yıl sonra ilk kayıpları vermeye başlıyorlar İngilizlere karşısında. Tabii bir anda yıkılmıyor İspanyol İmparatorluğu. 50 yılda şeye kadar, 1800'lere kadar İspanyol Krallığı'nın varlığı orada devam ediyor. Sadece tepe noktasına ulaşmış oluyor. Yani 1650'ler geldiğinde İspanyol İmparatorluğu zirvesine ulaşmış oluyor. Ve o tarihten sonra aşağı doğru bir düşüş başlıyor. Aslında şimdi burada gene paralel olan tarafını söyleyeyim bizimle. Ne oldu? Osmanlı 1453'te İstanbul'u fethettik ve ondan sonra aslında yükselme çağımız başladı. Biz yükselmeye başladıktan bir 50 yıl sonra döndü İspanyol dünyası da yükselmeye başladı. Şimdi bu tesadüf olan bir şey değil. Şimdi Osmanlı yükselirken Avrupa ile savaş halindeydi. Yani tabii asıl biz Slavlarla, daha değil mi? Hemen Balkanlarda önümüzde Slavlar vardı. Tabii Macaristan'a, Viyana'ya kadar dayanıldı. Avrupa ile sen Türkler mücadele ederken İspanyollar, Türklerle herhangi bir savaş olmayan İspanyollar, Haçlılar dışında, değil mi? O daha eski mazi, ama Osmanlı döneminden bahsediyoruz. İspanyollarla doğrudan bir savaş içinde olmadığımızdan donanma gücüyle İspanyollar batıya doğru genişleme fırsatı buldu. Yani Türklerin yükselişi İspanyolların da yükselişine fırsat yaratmış oldu aslında. Şimdi insanlar bazen sana şöyle zanneder, yani bunu Rusya ile Çin'den karıştırdılar. İşte yan yanaysa müttefik. Ya yan yanaysa müttefik olmaz. İran'la Türkiye asla müttefik olamaz. Niye? Rusya ile Çin de olamaz. Hegemonya alanı kesişiyor. Şimdi hegemonya alanı kesişen ülkeler müttefik olamaz. Mesela niye Avrupa ile Rusya sürekli savaşıyor? Hegemonya alanları kesişiyor. Hegemonya alanı kesişen ülkelerden ittifak çıkmaz. E, Hem kesişmeyecek ve kesişen bölgelerde karşılıklı ortak çıkarlar varsa bunlar ittifak yapabilir sadece. Yani Türklerle İspanyollar ittifak yapabilir. Niye? Hem hegemon alanı kesişmiyor hem de ortak düşmana sahipler. Peki bu ortak düşman ne? İki imparatorluğunda, değil mi? Nereye kadar yükseldi dedik? 1650'lere. İkisi içinde, Osmanlı içinde 1650'leri zirve sayabiliriz, doğru mu? Yani 1580 sonları, 1600'lere geldiğimizde Kanuni dönemleri, şeye kadar dayanıyorsun. Hint Okyanusu'na. Orada Portekizlerle mücadele ediyorsun Hint Okyanusu'na ulaşmak için. Şeyi kaybediyorsun. Şeye çıkamıyorsun. Portekiz önünde Hint Okyanusu'na çıkamıyorsun. Batı'da da aslında İspanya önünü kesiyor. Şeye çıkamıyorsun. Cebeli Tarık'ın öbür tarafına geçemiyorsun. Okyanusta geçemiyorsun. İkisi içinde bir denge varken, evet, geçemiyorsun ama güç kaybı da yok. İçinde iki devlette, iki imparatorlukta şeyin zirvesinde. Peki bu dengeyi ne bozuyor? Bu zıtlar dengesi diyelim. Bu iki dengeye ne bozuyor? Anglo-Saksonlar bozuyor. İngilizler bozuyor. Ortadan bıçak gibi giriyorlar. Öyle söyleyeyim. Bir hançer gibi giriyor. Kuzeyden hem Amerika kıtasına sıçramış oluyor. İspanyol devletini orada yıkmaya başlıyor. Aynı zamanda dönüyor, değil mi? Hindistan üstünden hem Portekiz hakimiyetini yıkıyor, hem Babür bir laf vardır. Düşmanına arkadan dolaş diye. O direkt Osmanlı İmparatorluğu'na saldırmaya o dönemde gücü yetmeyeceği için arkasından dolaşıyor. Aynı İspanya'ya da aynısını yapıyor. Yani dönüp de ana kara İspanya'ya saldırmıyor. Amerika kıtasından başlıyor çevirmeye. Osmanlı'ya da dönüp direkt saldırmıyor. Babür üstünden başlıyor. Yani şimdi insanlar bu Babür'ün üstüne çok konuşmaz, yıkılışı üstüne, ama sana Kurtuluş Savaşı'nda da destek veren, her düştüğünde, değil mi, Türkiye'nin yanında olan Pakistan dediğin şey Hint Yarımadası'ndaki Babür İmparatorluğu'nun işte Müslüman tebaası diyelim, vatandaşları diyelim. Orada
tabii asimile olmuş ya da bakınca biz o siyahlılıktan dolayı Hintli işte Pakistan dediğimiz 100 milyon da Türk yaşıyor orada. Bunlar Babür İmparatorluğu'ndan kalan Türkler. Yani bu oradaki Hint Yarımadası'ndaki Türk İslam dünyası, yani Pakistan dediğimiz, Bangladeş dediğimiz bugün böyle pek de değil mi? Beğenmez insanlar, hoşlanmayız. Ama o İslam dünyası Osmanlı'yı aynı zamanda ayakta tutan insan kaynağı. Orada her şeyde zorlukta hem para gönderdiler hem insan kaynağı geldi buraya. Anadolu Türk devletine o Babür'ün halkı her zaman sahip çıktı. O da yine aslında mesela Safevilerle yan yanasın değil mi? O dönemde onlarla şeyin yok, ittifakın, ama onun bir arkasındaki Hint Yarımadası'ndaki Babür Türkleriyle, Müslümanlarıyla ittifakın var. Bu da aynı sebeple, çünkü şeyin kesişmiyor. Hegemonya alanın çakışmıyor. İttifaklar böyle doğar. Şimdi İngilizler ne yaptı önce? Senin arka bahçeni yıktı. Ondan sonra sana doğru geldi. Burada İspanya'ya da aynısını yaptılar. Kuzey Amerika'dan başlayarak onları aşağı doğru iteklemeye başladılar, değil mi? En sonunda işte İspanya, Meksika, Amerikan savaşları falan var. Peki ne zaman koptu? Bu İspanya İmparatorluğu ne zaman bu Amerika kıtasındaki bölgelerini kaybetti? Napolyon işgalinden sonra, yani 1800'ler geldiğinde aslında yine Osmanlı'nın yıkılışıyla aynı tarihlere denk gelir. Yani yıkılış derken yıkılış sürecinin başladığı diyelim. İspanya için de aynı tarihlere denk gelir. Napolyon İspanya işgal ettikten sonra 1808'lerde hemen arkasından Kuzey ve Güney Amerika'daki bölgeleri bağımsızlığını ilan ediyor. Yani Meksika'nın ortaya çıkışı, işte Brezilya'da öyle, işte Portekiz'de işgal olmuş oluyor o dönemde. Brezilya'nın ortaya çıkışı, işte Dominik Cumhuriyetleri, Panama'sı, Şili'si, değil mi, Arjantin'i, bunların ortaya çıkışı şeyden sonra oluyor. İspanya'nın Napolyon tarafından işgal edilmesinden sonra. Bu devletler bağımsızlıklarını ilan ediyor haliyle. Şimdi Anakara işgal edildikten sonra uydu bölgelerin, sana bağlı olan bölgelerin, değil mi, zaten sana bağlılığın devam etmesi mümkün değil. Bu işte bu bölgedeki ülkeler tutuyor, işte Venezuela, bunlar bağımsızlıklarını ilan ediyor ve Anakara'dan kopmuş oluyorlar. Bu fiziki günümüz dünyasında 22 ülke var yani İspanyolca konuşan şu tabii, anda. Oraya da girip aynen. 22 ülkede İspanyolca konuşuluyor şu anda. Evet. Şimdi tamam, Anakara'dan koptular ama şimdi orada İspanyol insanlar yaşıyor. Yani şimdi İngilizler bunu sever. Bize de aynısını yapıyorlar. Şimdi oradakiler ne diyorlar? Latin, Hispanik, İspanyol. Ya bu bunların üçü de aynı şey. Hispanik dediğin de İspanyol, Latin dediğin de İspanyol, İspanyol dediğin de İspanyol. Yani bize ne yapıyorlar? İşte Azeri, Türkmen, Türk. Arkadaşlar, Türkmen uzaylı mı? Türkmen de Türk. Azeri de uzaylı değil, o da Türk. Ama nasıl ki bizim burada aynı Türkiye farklı işte yerel şeylerden dolayı farklı isimlerle verip zihinleri böldüyse, İspanyol dünyasına da aynı fırıldağı çeviriyor. Yani bu İngilizler tarafından aynı süreçlerle niye bu bir Türk tarafını bir İspanyol tarafına geçerek anlatıyorum. Aynı kaderi paylaştığımızı zihinlere oturtturmak için iki tarafa geçerek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şimdi Filistin'le başladık. Girmeden önce İspanya'nın işte demografisi vesaire, geleceğe projeksiyonu açmadan önce bir başlığa daha girelim. Bunları tabii tek bir videoda anlatmak biraz uzun süreceği için daha sonra İspanya üstüne birkaç kere daha konuşmamız gerekecek. Şimdi 1490'larda sürdüğünde, değil mi, Siyonistleri gönderdiğinde orada bir Siyonist tarafı İngilizler nasıl ki tamam Kanuni bir kısmını işte Balkanlara, Selanik bölgesine, Yunan bölgesine, Mora bölgesine taşıdıysa bir kısmı da bunları gitti. İngiltere'ye taşınmış oldu Siyonizmler, Siyonizm fikri ve o Siyonistler de dahil. Bunlar Anglo-Sakson düzenle iç içe geçtiler. Yani mündeviç oldu. Siyonist düzenle bugün, değil mi, baktığımızda Anglo-Sakson düzenle Siyonizm o kadar bir arada büyüdü ki, bunlar mündeviç olduğu için tesadüfen değil ya da öyle şans eseri böyle olmadı. İspanya sürdüğü için böyle oldu. Gidip onlarla birleştiler ve yani bu Anglo-Sakson İmparatorluğunu beraber kurdular Siyonistlerle İngilizler.
Şimdi hasımlık oradan geliyor. Yani şeyden gelmiyor. İşte Endülüs, bazı arkadaşların bu hata yapılıyor. İşte Endülüs ruhundan gelmiyor. Ortak düşmanlıktan geliyor. Yani İngiliz düşmanlığı aynı zamanda Siyonizm, İsrail düşmanlığıyla İspanya'da eşdeğer. Tabii Endülüs'ün şeye hiç mi katkısı yok? Değil mi? Sen güzel bir hikaye söylemiştin. Onu bence bir söyle. Endülüs'e atıf oradan yapayım. Meksika'ya gittiğinde Yani gördüğün şeyi bize anlatırsan. İspanyolların Meksika'yı işte işgali, uzun yıllarca orada kalmaları, Meksikalıların bize benzerliğinden bahsettim sana yayın öncesi. Yani yere bir ekmek Evet, düştüğünde bir Meksikalı ekmeği alır, başının üstüne koyar, öyle bir kenara bırakır. Bu hareketi gördüğüm zaman evet, ve bu Meksikalı bir yerli, İspanyolca konuşuyor. Bu hareketi büyük ihtimal İspanyollar oraya taşıyor 1400'lerde, 1500'lerde. Böyle bir evet. durum Şimdi var. O bu da yayın öncesi konuştuk. Endülüs evet, kökende, bence güzel bir Müslüman İslam kökeninden gelen bir şey. evet. Şimdi bu güzel bir hikaye bence. Şimdi niye güzel? Şimdi sen 400 yıl orada Müslümanlarla şimdi herkes düşmanına benzer. İster istemez oradan kültür kaparsın. 5-400 yıl bir arada yaşamak da uzun bir süre, yani nesiller boyunca bir arada yaşamışsın. İster istemez birbirinin kültürüne etkileşim kaçınılmaz. Yani şeyden bu hani Endülüs ruhu o açıdan kısmen doğru. Ama İspanyolların konuya bakışı çok farklı. Onu anlatmak için söyledim aynı zamanda. E, Ortak bir kültür zemini, tabanı var. Bu bizim etkileşimimizi daha da güçlendirir. Bir arada olmamızı daha da güçlendirir. Ama İspanyolların konuya bakışı farklı. Çünkü şimdi onları işgalci olarak görüyor kendi tarihinde. Şimdi İspanyol'a sorduğun zaman öyle der. Aynı zamanda Evet, Fas'la olan şeyiyle kavgası da buradan geliyor. Yani Fas'ı Endülüs'ün bir ayağı olarak görüyor. Çünkü değil mi? Fas'tan İspanya'ya çıktılar. Fas tarafını bir diğer ayağı olarak görüyor. Şimdi e, böyle konuları ara ara geçişkenlik yapıyorum ama bunlar ayrı başlıklarda konuşmak gerekecek. Şimdi Fas'ın kralı, değil mi? İsrail'le çok yakın. Siyonizmle iç içe bir isim. Ve İspanya ile sürekli didişen bir isim. Geçenlerde orada ufak çaplı bir ayaklanma denemesi oldu krala karşı. Tabii bastırıldı, konu kapandı. Ama bu iş orada bitmez. Çünkü İspanya üstüne İsrail, Siyonizm ve İngiliz damarı İspanya'nın üstüne Fas'tan gitmek isteyebilir. Oradan enerjisini almak için bir atak gerçekleştirebilir. Bunu da mesela Fas konusunda 5 yıldır ara ara paylaşırım. Fas'a dikkat etmek gerekiyor diye. Türkiye'nin Fas'a yakınlaşması benim için bu açıdan çok önemli. Çünkü İsrail'den kopartmak gerekiyor. Yani ya Fas kralını tasfiye edip kopartmak gerekiyor ya da Fas kralını ikna ederek İsrail'den kopartmak gerekiyor. Bu Türkiye için de İspanya için de çok önemli bir konu. Yani Fas üstünden İspanya'ya bulaşmamaları için. Şimdi baktığımızda, bugünkü duruma baktığımızda İspanyolca konuşan, değil mi, 22 tane ülke var. Bu ülkelerin yaşayan insanların 500 milyon nüfusu var toplam. Yani dünyada yaşayan toplam dünya nüfusunun %6-7'si İspanyolca konuşur. Yani bu az bir rakam değil. Ve bunların yaş ortalaması da 29-30'dur. Yani İspanyol dünyasından bahsediyorum. İspanya'dan bahsetmiyorum. İspanya'nın yaş ortalaması daha yüksek. Ama İspanyol dünyasının yaş ortalaması 30'larda. Yani görece genç diyebileceğimiz bir nüfus. Öyle kaymış değil. Mesela Avrupa yaş ortalaması 42'dir. Rusya'nın yaş evet. ortalaması 43. Değil mi? Yunanistan'ın Mora bölgesi 53 yaş ortalaması. Bunlarla kıyasladığın zaman İspanyol dünyası görece çok genç bir nüfusu var. Batı dünyası içinde söylüyorum. Görece genç bir nüfusu var. Dinamik bir nüfusu var. E, tabii sorunları yok mu? Var. Şimdi bu İbero, bunu da söyleyelim. Şimdi nasıl bizim Türk Devlet Teşkilatı var. Tabii o kadar entegre değiller ama biz daha işi hızlandırmaya başladık. Onlarda süreç o kadar hızlı ilerlemiyor ama İBOR'a Amerika Devletler Örgütü kurmuşlar. Yani bütün İspanyolca, Portekizliler de buna dahil, Brezilya'da dahil. Portekiz ayırmamışlar. Doğru olan da bu zaten. Portekizlerin de içinde olduğu Amerika örgütleri var. Burada ekonomik ve kültürel işbirlikleri var. Tabii bu Avrupa Birliği gibi vesaire bizimki gibi çok güçlü değil ama bunun olması bile önemli. Yani yarın yükseliş başladığında İspanyol dünyası için bu örgüt askeri olarak da ittifak haline çevrilir. Çevirmeye müsait bir yapısı var. Şimdi tekrar gelelim. Şimdi 500 500-550 milyon nüfus, yaş ortalaması 30.
Burada İspanyol dünyası için güzel bir gelişme daha oluyor aslında. Şimdi bunu da çok yazmıştım. E, Bunu yapmaya da mecbur tabii Trump. Ne yaptı? Son dönemde kartellere şimdi Venezuela'nın petrolü için konuya girmiş gibi gözüküyor. Bir kısmen de öyle. Ama bu dönüp dolaşıp sonuçta Trump'la yani Amerika ile karteller birbirine girecek. Bu da zaten Amerika'daki iç kargaşa döneminde videolarında da anlatmıştık. Sonra gene konuşacağız bunu. Amerika'ya da sıçramış olacak tabii bu kartel savaşları. Orada da iç kargaşayı daha da yükseltecek. Ama aynı zamanda İspanyol dünyasının içindeki bu kamu düzenini bozan, oradaki değil mi yaşama düzenine, aile düzenine, ahlakı yani aklınıza ne geliyorsa uyuşturucu sonuçta bu. Her türlü düzeni bozan bu paralel devlet olan artık devletlerin içindeki bu kartel yapıları şeyde tasfiye olacak Amerika kıtasında. Brezilya'da değil mi? Geçen daha yeni oldu. 300-400 tane adam öldü çatışmalarda yani. Rio de İç Janeiro'da. savaş gibi. Tabii yani iç savaş gibi bir durum yani. Bunların tamamı Meksika'da da yaşanacak. Yani Meksika'da da çok büyük kartel grupları var. Ee, Orada da aynıları yaşanacak. İşte Venezuela, diğer bütün kıtada, Arjantin'de, Şili'de tamamında bu kartellerden temizlenecek. Bu temizlendiğinde işte İspanyol dünyası gerçek kamu düzenine ulaşmış olacak oradaki devletler. Gerçek yani bu paralel devletleri yıkıldığında devlet yapıları kurulacak. E, Kamu düzeni oluşacak. Bu da şey olarak yükselme döneminde daha da büyük bir momentum sağlayacak oradaki ülkelere. Şimdi bu yaşanırken Birleşik Devletler Türkiye üstünden Türkiye'de yükselirken aynı dönemde bu iki tarafında daha da güçlenmesine birbirini besleyerek daha da güçlenmesine sebep olur. Peki yarın için neden bu kaderdaş diyorum? Şimdi mazisini anlattık. Değil mi? Mazide bir ortak bir düşüş ve ortak bir yükseliş dönemi yaşanmış. İkisinde de sorumlusu yani iki imparatorluğun da düşüşünün sebebi İngilizler. Şimdi İngilizler tekrar düşerken, Anglo-Sakson düşerken bu iki imparatorluk yükselecek diyoruz. Türk İslam Evet. İmparatorluğu ve İspanyol İmparatorluğu. Peki yarın ne olacak da birbirimize yine kaderdaş olarak ihtiyacımız olacak? Şimdi bu biraz daha uzun bir e, e, vadeli bir projeksiyon ama İspanyol bunun farkında. Şimdi e, o tarafına bir iki örnek vereceğiz ama cümleyi toparlayalım. Yarın çok merkezi dünya kurulduğu zaman yani Anglo-Sakson düzen yıkılıp çok merkezi dünya kurulduğu zaman Kanada'dan Urallara Roma Cermen İmparatorluğu kurulduğu zaman e, şeye bu yapı tekrar döner Çin'de tasfiye olduğu zaman Roma Cermen İmparatorluğu nasıl ki Türk İslam dünyası üstünde bir baskı kurmak isteyecek doğal olarak yani kendi değil mi hegemonyasını korumak için nasıl ki Türk dünyası üstünde İslam dünyası üstünde bir baskı kurmak isteyecek. Aynısını dönüp İspanya üstüne de yapacak. Çünkü o tarihler geldiğinde belki 600-700 milyona ulaşacak şeyin nüfusu. İspanyol dünyasının nüfusu. Ekonomilerini toparlamış olacaklar. Değil mi? O kartellerden kurtulduğunda daha işte yüksek teknolojili ürün geliştirebilecek potansiyele sahip olacaklar ve zaman içinde kendilerine rakip olabileceğini düşündükleri için işte Roma Cermen, Alman damarı diyelim hem Türk dünyasını hem de İspanyol dünyasını baskılamak isteyecek. Şimdi bu olurken yani bu daha uzun dediğim gibi uzun vadeli projeksiyondan bahsediyorum. Çin'in tasfiye olduğu bir dünyada uzak doğuda Japonya kalır. Avrasya'nın bir ucunda Japonya kalır, bir ucunda da Almanya kalır. İşin daha özetini söyleyeyim. Bu iki yapı zaten tarihsel olarak da birbirlerine daha yakınlar. Tamam orada Almanya, Japonya ve Türk dünyası ittifak gibi olsa da günün sonunda ister istemez karşı karşıya gelirsin. Yani her şey bittiğinde Çin tasfiye olduğunda bu Roma Cermen Avrupa Birleşik Devletleri büyük bir imparatorluk haline geldiğinde döner dolaşır hem İspanya ile hem de Türkiye ile hasım haline gelirler. Bunun önüne geçebilecek tek şey bu iki yapının yani İspanyol dünyasının ve Türk dünyasının bugünden eklemlenmesi de bu sorun ancak aşılabilir. Zaten biz bu şuurda olmasak da İspanyol bu şuurda çoktan farkındalar. Bu şuur onlarda var. Yani nereden anlıyoruz bunu? Bir ufak bir sorun olduğunda değil mi? Bütün NATO ülkeleri patriotları çekti ama İspanya buradan patriotlarını çekmedi. Sen uçak SİHA gemisi yapmak istediğinde İspanyollar sana hemen destek atıyor. Değil mi? Senden Hürjet'i alıyor. Askeri olarak yakınlaşmak istiyor.
siyasi olarak yakınlaşmak istiyor. Yani İspanya çıkışının Türk İslam dünyasıyla olduğunun farkında. Beraber yükselip beraber düştüklerinin farkında. Oradaki stratejik akıl bunu çözmüş zaten. Sorun, eminim Türk devleti içindeki stratejik akıl da bunun farkındadır ama genel kalabalık açısından söylüyorum. İnsanlar bunun farkında değil. İşte son dönemde hani Allah'tan bu Filistin meselesiyle İspanya'ya bir dikkat, insanlar bir dönüp baktı, ya orada İspanya diye bir ülke varmış. Sadece hani boğa güreşleri yokmuş. Orada insanların böyle bir Filistin üstüne, İslam dünyası üstüne bir sempatisi varmış. İsrail'e karşı bir hasımlığı varmış diye yeni bir farkına vardılar. Bu o açıdan da önemli. En azından bir yakınlığın farkına varmaları açısından önemli. Şimdi hatta 4 yıl falan olmuştu. Bir tweet atmıştım, demiştim ki gençler gidin İspanyollarla evlenin. Hatta 3-4 tane de çocuk yapın. Bunlara Türk, İspanyol karma isimleri verin de aradaki ilişki daha da güçlensin diye. Şimdi çünkü önümüzdeki dönem, yani savaş bittikten sonra 2035 dünyası için, 2035 sonrası dünyası için Japonlarla, Almanlarla ilişki ne kadar önemliyse Çin üstünden olacak sorunlar için, İspanya ile olan ilişkiler çok daha sonrası için çok daha uzun vadeli bir kaderdaşlığın e, sonucu daha da değerli hale gelecek. Ne Zaten yapıp edip stratejik olarak baktığında hem Akdeniz'e kıyısı var hem okyanus çıkışında Türk dünyası tabii, için de bir şekilde onlar için de çok bizim önemli. için de önemli bir yerde. Vazgeçilmez. Kesinlikle. Yani e, Akdeniz, bunu da bir iki tweetini atmıştım. Şimdi Yunanlar konuyu dağıtmıyor mu, değil mi? Kendi kendine hoplayıp zıplayıp duruyor, işte uçağı Yok, verdiler, şunu yaptı. Yani verecek tabii. Senin bir değerin yok artık. Doğu Akdeniz, Amerika çekildikten sonra Akdeniz havzasını koruyacak 3 tane ülke var. Buna çoktan anlaştılar bile bu 3 ülke. İspanya, İtalya, Türkiye Akdeniz'i bir arada yönetme konusunda çoktan anlaştı bile. Yunanistan'ın burada hiçbir harbi kıymeti yok. Onlar tasfiye olacak. Yani tekrar Mora Yarımadası'nda küçük bir Balkan devleti olarak varlıklarını sürdürecek. Yani küçük bir Yugoslavya yaşayacaklar. Yani Türkler ayrılacak, Makedonlar ayrılacak. Değil mi? Yugoslavya dağıldı ya. O küçük Yunanistan daha da çözülecek. Türkler, Makedonlar ayrılacak. Mora bölgesinde işte 1-2 milyon Yunan'ın yaşadığı, işte böyle turizm, balıkçılık falan öyle Butik işlerle ülke. takıldığı, yani butik bir ülke olacak böyle. Gideceğiz. Türkleri de çok sevecekler o dönemde. Gideriz orada tatil falan böyle işte yapılır. Öyle aktiviteler olur. Başka bir şey olmaz orada. Akdeniz'i, e, Doğu Akdeniz'i Türkler yönetmiş olacak. Kontrolünü, hegemonya alanı ve güvenliği de. Çünkü Evet. bu aynı zamanda güvenlik çemberi kurma işidir. Yani hem Türkler için önemli, hem Avrupa için önemli, Almanya için önemli, İspanya için, İtalya için, hepimiz için önemli. Yani bu biri birini kullanıyor anlamında değil. Bu ortak bir menfaat, ortak çıkar, kazan kazan süreci bu. Yani bazen insanlar diyor ki ya işte onları mı koruyacağız? Bunu, yok arkadaş, kendimizi koruyacağız aslında. Ortak müttefiklikle ortak bir savunma çemberi kurmaya çalışıyoruz. Hem Türk İslam dünyasıyla hem Avrupa'yla. Yani bu bir ucunda da Japonya'ya dayanıyor. Niye? Çünkü bu Avrasya bir bütün. Sadece Anadolu ve etrafına bakamazsın. Avrasya'nın tamamına bakmak zorundasın. Bir güvenlik, bu kenar kuşak teoremi var ya, değil mi? Evet. Meşhur, adamlar yıllar öncesinden bunların üstüne çalışmış, bahsetmiş. Kenar kuşağın ortası Türk İslam dünyası. Sen bu zincirin orta halkasıysan zincirin bir ucundan Avrupa'ya eklemlenmek zorundasın, değil mi? Zincir sağlam Evet. olsun diye. Zaten Sehem İttifakı da bu mantıkla kuruldu. Şu an için Çin düştüğünde de Japonya bu zincirin bir halkası olur. Kenar kuşağın bir halkası olur. Aslında çok karmaşık değil. Konu basit. Herkesin çıkarı menfaati çok açık ortada yani. İşte bu Doğu Akdeniz tarafını Türkler tutmuş olacak. Orta Akdeniz'i İtalya tutacak. Batı Akdeniz'i de İspanya tutmuş olacak. Yani Yunan tarafının anlaması gereken şey de bu. Onların tabii anlayamaz şimdi nasıl kabullensin bunu, ama işin varacağı yerde bu. Şimdi bu perspektifle bugünden yarına, yani 100 yıl boyunca, hani derler ya adamlar 100 yıllık plan yapıyor. İşte biz de 100 yıllık bir plandan bahsedelim. Hep hani gavurlar yapmasın 100 yıllık planı. Biz de bir Evet, 100 evet. yıllık plan yapmış olalım. İspanyollarla e, 100 yıllık bir projeksiyonla, stratejik bir akılla 100 yıl, 200 yıl bir arada gideceğimizin şuurunda olarak
e, adımlar atmamız gerekiyor. Bugünden buna hem bir şey olarak, halk olarak, bireysel olarak orayla iş yapmamız lazım, oraya taşınmamız lazım, ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. İspanyol turist görünce daha misafirperver olmamız lazım. Hani duygusal anlamda da, fikirsel anlamda da birliği güçlendirmek için. Bu iki millete de çıkış bileti. Yani 2060 sonrası dünyası için, 2060'da yaşanacaklar ve ondan sonraki yaşanacaklar için iki millet için de çıkış bileti ikisinin bir arada hareket etmesinden geçiyor. Ve nüfus olarak da, demografi olarak da e, Türk İslam dünyası ile İspanyol dünyasını birleştirdiğin zaman milyarın üstünde bir şeye ulaşırsın. Nüfusa ulaşırsın. Aynı zamanda o yüksek teknolojiyi de bir arada ortak bir zihin ve fikir birliği yaparak teknoloji sıçramasında birlikte aşmak için de çalıştığında bambaşka bir sonuca ulaşılabilir. Onun için İspanya'nın kaderde açtığı gerçekten çok önemli. E, bunun üstüne bu biraz genel çerçeve anlatma videosu Kesinlikle olsun. tekrar Çünkü konuşacağız. Yeri ayrıntılara geldiğinde tekrar girdikçe konuşacağız. evet, şimdi aralara da bazı Fas'a girdik, İngiltere'ye işte Siyonizm'e girdik çıktık. Şimdi çok uzun oralara girersem bu video birkaç saat sürer. Evet. Bu sefer de izleyenleri bunaltır. Onun için böyle parça parça İspanya üzerinde tekrar konuşmaya başlayacağız. Bu genel bir değerlendirme olarak bunu bugün bu şekilde noktalamış olalım. Evet, bu videoyu böyle bir genel değerlendirme şeklinde İspanya üzerine, İspanya-Türkiye, İspanya-Türk dünyası üzerine, ortak birliktelik üzerine bir konuşalım, konuyu açalım dedik. Biraz İspanya'ya değindik, geçmişine. Biraz da geleceğine değindik ama İspanya'ya tekrar döneceğiz Hüseyin Kantürk'ün de söylediği gibi. Hüseyin ağzına sağlık. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Beğenip abone olurlarsa, süper teşekkürlerde bulunurlarsa herkese teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.